Got my break, no puncher. Touch cloth and good luck. Mike Tyson'ın rekorunu kırması artık imkansız. Ancak Floyd Patterson ve Muhammed Ali'nin, hatta Joe Louis'in rekorunu kırmaya çok büyük bir aday geldi dün gece. Moses Itauma, Dillian Whyte'la yapmış olduğu karşılaşma gerçekten son dönemde izlemiş olduğumuz en çarpıcı knockoutlardan bir tanesiydi. Hani beklerdik ya Mike Tyson'ı böyle ilk roundda herkesi knockout ederdi. Ona benzer bir olay yaşadık dün gece. Dillian Whyte, Itauma karşılaşmasının ayrıntıları için karşınızdayım. Ben Bilgehan Demir, Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Profesyonel boksta, ağır siklette son döneme damga vurmuş isimlerden bir tanesidir Dillian Whyte. Tartışmasız çok iyi bir boksördür. Kimlerle maç yapmadı ki? Tyson Fury'ler, Joshua'lar, Povetkin'ler, kimler herkesle dövüştü. Ve Tyson Fury'ye 2022 yılında knockout olduktan sonra da emekli olmuştu. 2024'te geri döndü ve arkasından sevgili arkadaşlar 3 maç üst üste kazandı Dillian Whyte. 37 yaşında ve Moses Itauma'nın rakibi oldu. Moses Itauma 20 yaşında. Sevgili arkadaşlar, bu adam çok iddialı. Hatta Dillian Whyte karşılaşmasının sonrasında öyle bir çağrıda bulundu ki herkesi çok heyecanlandırdı. Hepsine geleceğiz. Ancak önce tartıya bir gidelim. Moses Itauma 111.3 kilo geldi. Balagun karşılaşmasını hatırlayanlar bilir. Orada 115 kiloydu. 4 kilo daha fit çıktı Dillian Whyte'ın karşısına. Dillian Whyte da son 10 yıldaki en fit halindeydi. En son 10 yıl önce 2015 yılında 110.8 kilo tartılmıştı. Bu karşılaşma içinde 110.9 kilo geldi Dillian Whyte, Jamaikalı boksör. Dillian Whyte 1.93 ve rakibi Moses Itauma da 1.94 boyunda. Ne demiştik? Jamaika asıllı İngiliz Dillian Whyte. Peki Moses Itauma nereli? Moses Itauma babası Nijeryalı, annesi Slovak. Bu aile ırkçı muamelelere maruz kaldıkları gerekçesiyle 2008 yılında İngiltere'ye sığınıyorlar. Ve 4 yaşındayken Moses Itauma İngiltere'deki hayatına başlıyor. Ağabeyi şu anda 24 yaşında ve 13 galibiyeti 1 mağlubiyeti olan profesyonel bir boksör. Amatörde de gençlerde, olimpik branşta gençlerde altın madalya kazanmış bir boksör. Abisi onu 10 yaşındayken, Moses Itauma 10 yaşındayken onu boks salonuna götürüyor. St. Mary's boks salonu. Orada boksa başlıyor. Sevgili arkadaşlar. Arkasından da böylesine bir yetenek izleme fırsatı buluyoruz. Moses Itauma 12 maç yaptı, hepsini kazandı. 10 tanesini de knockout'la kazandı. Bu 10 knockout'un sanıyorum 7 tanesi 1. roundda sevgili dostlar. Ama Dillian Whyte karşılaşması ile birlikte rüştünü ispat etmek zorundaydı. En son Balagun karşılaşmasında yapmış olduğu knockout onun nasıl bir usta potansiyeline sahip olduğunu da bize göstermişti. Bakın nasıl bir knockoutla tarihe damga vuracak bir zafer elde etmişti. Bu galibiyetin ardından hiç kimse tatmin olmadı. Neden? Çünkü hep şunu söylediler. Moses Itauma elle tutulur, gözle görülür, tanınmış, bilinen, usta bir boksörü şu ana kadar yenmedi. Şu ana kadar elde etmiş olduğu galibiyetler, zaferler hiçbir şekilde tatmin edici değil şeklinde yorumlandı. Ama geleceğinin parlak olduğu konusunda hiç kimsenin şüphesi yoktu. Ve o an geldi çattı. Dillian Whyte ve Moses Itauma Riyad'da karşı karşıya geldiler. Let's get ready to rumble!
Söyledim ya, Dillian Whyte çok önemli yıldızlarla karşı karşıya geldi. Tyson Fury, Joshua, Joseph Parker, Helen Hughes, Derek Chisora, kimler. Hepsiyle dövüşme fırsatı buldu. Çok tecrübeli isimdi. Herkesin beklentisi bu maçta çok büyük heyecan olacak. Büyük bir çarpışma olacak. Çok tecrübeli bir boksörle yeni bir yeteneğin karşı karşıya geldiği ve uzun süre unutulmayacak roundların beklendiği bir maç hayal edildi. Ancak öyle olmadı sevgili arkadaşlar. Çok çarpıcı bir roundla birlikte birinci roundda Moses Itamu Jamaikalı boksörü darmadağın etti. Inside 2 minutes, White tries to scramble to his feet. He does it inside a round, and Moses Itamu. Moses Itamu'nun karşısına çıkmadan önce Jermaine Franklin, Christian Hammer, Tete karşılaşmalarında çok önemli galibiyetler elde etmişti. Ve ondan beklenti yüksekti. Birinci round başlayacaktı. Yüz yüze geldiler. Michael Buffer anonslarını yaptı ve kıyametlerin kopacağı bir mücadele beklenirken birinci roundda, bakın birinci rounddaki istatistik neredeyse Dillian Whyte adına sıfırdı. Kafaya bir tane bile isabet bulduramadı Dillian Whyte. Ve maç öyle bir başladı ki ters kart solak boksör Moses Itamu gerçekten silindir gibi geçti Dillian Whyte'ın üzerinden. Dillian Whyte sadece 1-2 kez dokunabildi vücuduna, gardına rakibinin. Başka hiçbir şey yapamadı. Bir tane bile net isabetli yumruğu yok. Belki de midesine bir tane vurur gibi oldu. Onun dışında buldozer gibi ezdi geçti. Dillian Whyte'ı emekli etti bokstan. Buradan sonra Dillian Whyte'ın artık hiçbir hayali olamaz ve Dillian Whyte artık emekli bir boksör diyebiliriz sevgili dostlar. 37 yaşında Dillian Whyte'ın boks kariyeri bana göre maçlar yapmaya, kazanmaya devam etse bile bitti. Mücadelenin sonrasında şöyle bir soru beklenecekti. Sırada ne var? Sırada ne var diye sorulması bekleniyordu ki bu soruyu Itamu'nun kendisi sordu. Meslektaşımız da dedi ki dur ben kendi işimi yapayım, o soruyu ben sorayım der gibi bir davranışta bulundu. What's next? What's next? What's next? That's my job. That's my job to ask. Next. İlk olarak kimi ister gibi oldu. Usyk sesleri tribünlerde seslenince Itamu bakın Usyk'i istiyorlar. Ben de Usyk'i istiyorum der gibi bir görüntü içindeydi. Can I say a couple of names to you? He's not saying Usyk. Bir hayaller var, bir de gerçekler var. Gerçekleri konuşmaya kalktığında da ben WBO'da bir numarayım, Joseph Parker istiyorum dedi. Ya da Agit Kabayel. İki isimden bir tanesini gözüne kestirmiş vaziyette sevgili arkadaşlar Itamu. If I be completely honest, Joseph Parker and Caballero do deserve the shot, but I'd love to take that opportunity as well. Chuck me in there with them lot. Kiminle karşı karşıya gelir bilemiyorum. Ama maçın sonrasında 3 isimden bahsedildi. Biri Usyk, diğeri Joseph Parker ve bir tanesi de Agit Kabayel. Bakalım hangisiyle karşı karşıya gelecek. Bu çok büyük bir heyecan içinde beklenecek. Ama çok hızlı bir şekilde böyle gider mi? Çünkü gitmek isteyişinin bir sebebi var. Bakın arkadaşlar, Mike Tyson 20 yıl 4 ayla dünyanın en genç ağır siklet dünya şampiyonu profesyonelde. İkinci sırada kim var? Floyd Patterson 21 yaş 10 ay. Üçüncü sırada kim var? 22 yaş 1 ayla Muhammed Ali. 23 yaşta da Joe Louis 4. sırada. 5. sırada da Vladimir Klitschko var 24 yaş. Şimdi bu çocuk 20 yaş 7 ay 19 günlük oldu. Bu maçın oynandığı günle birlikte. Yani Mike Tyson'ın rekorunu geçebilme ihtimali artık yok. İmkansızlaştı. Ama Floyd Patterson'ın 21 yaş 10 aylık rekorunu
geçebilme ihtimali var. Tabii bütün kemerler kimde? Usyk'te. Usyk'i yenerse böyle bir ihtimal doğabilir. Neden Usyk'i çok çabuk istiyor? Bakın 2026 yılı Ekim ayına kadar bu mücadeleyi yapıp Usyk'i yenerse Floyd Patterson'ı geçer. Ama Muhammed Ali'nin 22 yıl 1 aylık rekoru için daha çok zamana ihtiyacı var. Yaklaşık 15-16 ay gibi bir zaman dilimi içinde dünya şampiyonu olursa da Muhammed Ali'nin rekorunu da geçebiliyor. Joe Louis'i geçme ihtimali yine var. Klitschko'yu da geçme ihtimali yine var sevgili arkadaşlar. Bakalım bize zaman ne gösterecek? Sizce Moses Itamu'nun Muhammed Ali ve Floyd Patterson'ın en genç ağır siklet dünya şampiyonu olma rekorunu geçebilme şansı var mı Itamu'nun? Bunu bana yazarsanız çok sevinirim. Bu gecenin içinde bir maç daha vardı sevgili arkadaşlar. Ağır siklette Filip Hrgovic, David Adeli. Şimdi hani diyoruz ya Joseph Parker, Agit Kabayel, Usyk, aslında bu gecenin içinde yer alan Hrgovic'le Adeli karşılaşmasının da bir manası vardı. Aslında otoriteler şöyle bir şey düşünüyorlar. Yani Moses Itamu'nun düşündüğü bir şey var, tamam, ama otoritelerin de düşündüğü bir şey var. Moses Itamu diyor ki Usyk'i istiyorum, Joseph Parker'ı istiyorum, Agit Kabayel'i istiyorum gibi sözler söyledi ama otoriteler de bu Hrgovic ve Adeli maçını bu gecenin içine boşuna koymamışlardır. Yani şöyle bir şey düşünüyor olabilirler. Dillian Whyte Itamu maçının galibiyle Hrgovic Adeli karşılaşmasının galibi karşı karşıya gelsin, yoluna boksörler bu şekilde devam etsin gibi bir güzergahta çizmiş olabilirler diye düşünüyorum ben. Zaman neyi gösterecek ona bakacağız. Peki Filip Hrgovic ile David Adeli arasındaki karşılaşma nasıl bitti? Bu karşılaşma da çok büyük bir heyecan içinde bekleniyordu. Ben bu maçtan da çok büyük keyif aldım. Filip Hrgovic, Daniel Dubois ile IBF geçici şampiyonluk maçı yaptığında knockout olmuştu. Teknik knockoutla mücadeleyi kaybetmişti. Arkasından geçtiğimiz Nisan ayında Joe Joyce'la bir maç yaptı. Onu puanla yendi. Arkasından da şimdi Adeli ile karşılaştı. Adeli maçı da tıpkı Joe Joyce maçı gibi 10 round sürdü. Ama bu bir sinema filmi olsaydı bu maç ismi 8. round olurdu. Neden diyecek olursanız öyle bir 8. roundtu ki bütün karşılaşmanın diğer roundlarına bedel bir 8. roundtu. 8. roundda Filip Hrgovic Adeli'yi yatırdı. Adeli kalktı. Herkes bekledi ki Filip Hrgovic bir kez daha yatıracak. Ama tam tersine benzer bir durum oldu. Adeli ayağa kalktı ve Filip Hrgovic'i knockdown'dan beter etti. Neredeyse yıkımın eşiğine kadar getirdi. Herkes şu an şunu konuşuyor. Filip Hrgovic o yumruklardan sonra nasıl ayakta kaldı? O roundu nasıl tamamladı? Akıl alır gibi değil. Ama bir gerçek vardı. Karşılaşmanın ikinci roundunu belki de almış olabilir Adeli. Bir de knockdown olmasaydı bu 8. roundu almış olabilirdi. Ama onun dışında karşılaşmanın mutlak hakimi durumunda Hırvat boksör Filip Hrgovic'ti. Nasıl diye soracak olursanız şöyle, karar açıklanırken o kadar üstündü ki ring anonsörü maçın galibini anons ettiği sırada WBO kemeri takılmıştı bile, uluslararası şampiyonluk kemeri. Yani o kadar eminlerdi kazandığından puanla. 3 hakemin de ortak kararıyla Filip Hrgovic Adeli'yi mağlup etti. And now both the WBO International and WBA Continental Gold, Filip El Animal Hrgovic. Ve Abel Sanchez, Golovkin'in eski antrenörü, artık Filip Hrgovic'in antrenörü ve 2 maçtır da kazanmaya devam ediyorlar. Bakalım ne olacak şimdi Filip Hrgovic Itamu maçı olur mu? Bence olmalı.
bu maçın hemen ardından bu senenin sonuna kadar bir maç yapacak mısın diye sorulduğunda 100% gibi yani %100 gibi bir cümle kullandı. We get to see you again before the end of the year. 100%. Moses Itoma bir maça daha çıkacak gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Kendi söylediği kadarıyla Itoma biraz karıştırdım program içinde de başlarken Itoma sonra Itamu demişim. Biraz karıştı, biraz uykusuzum açıkçası. Telaffuzdan dolayı da özür dilerim sevgili arkadaşlar ama güzel bir program olduğuna eminim. Itoma bence manyak maçlar çıkartacak. Usyk'le de dövüşebilir, herkesle de dövüşebilir bir kalitesi var. Gerçekten takdir ediyorum. 20 yaşında zıpkın gibi boksör. Fight Club Türkiye'de programımızın sonuna geliyoruz. Abone olmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın. Eğer programı beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Ama hepsinden önemlisi bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın bildirimlerini açın ki bu videolar yüklendiği anda size bir bildirim gelsin. Siz de hemen bu videoları izleyebilin herkesten önce. Selamlar, ben Bilgehan Demir olarak sizlere güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.